Selamun Aleyküm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Medede Resul, medede Asad Resul, medede Resul, Destur. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennebu mesacidikum sibyanakum ve mecaninakum ve şirâkum ve bay'akum ve husumatikum ve rafa asvatikum ve ikamati hududikum ve selle suyufikum ve ettehidu ebabaha matahira ve cemmiruha fil cuma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki çocuklarınızı, delilerinizi, satın alışınızı, satışınızı, münakaşalarınızı, seslerinizi yükseltmeyi, had cezalarını, infazını ve kılıçlarınızı kılından çıkartmayı mescitlerinden uzak tutun. Yani mescit ibadet için olsun, dünya işleri için olmasın diyor Peygamber. Çocuklar çok ufak çocuk oluyor yani öyle yani normal anlayan çocuk 2-3 yaşından sonra olabilir de daha ufaklar bazen böyle bağırıyor, insanları dinletemiyor. Deliler desen orada bir şey yaparsa yani rahat durursa bir şey değil de satış almak, satış yapmak, ondan sonra mescidin içinde münakaşa, kavga ya şunu bunu der, ses yükseltmeyi, ondan sonra eskiden ceza camide infaz olmasın diyor Peygamber Efendimiz. Ondan sonra kılıçlar yani birbirinize kılıç çekilmez mescitlerde. Bunlardan uzak tutun diyor. Mescitleri Allah Azze ve Celle'nin evi olduğu için onları ibadet için, huzurlu olmak için Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi oluyor. Abdest alma yerlerini mescitlerin kapılarının yakınında yapınız. Çünkü abdest alıp da camiye, mescitlere girmek için cuma günleri onları buhurla kokulandırırız. Yani tütsülerden, tütsü var. Onu cuma günleri yapmak sünnettir. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hisalun la tenbagî fil mescid la yettehidu tariqan ve la yushhar fihi silahun ve la yakbat fihi bi kavsin ولا ينثر فيه نبل خصال لا تنبغي في المسجد لا يتخذ طريقا ولا يشهر فيه سلاح ولا يقبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم نيء ولا يضرب فيه حد ولا يقبض فيه أحد ولا يقتص فيه أحد ولا يقتص فيه من أحد ولا يتخذ سوقا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bazı hasletlere, özellikler vardır ki bu mescite yapılmazlar. Mescit yol edinilmez. Yani mescitten geçip de yol gibi öteki tarafa başka yere gitmek o iyi değil. İçinde silah ortaya çıkarılmaz. Yani eskiden kılıç, bıçak falan vardı. Şimdi tabancaydı, tüfekti. Onlar da caminin içinde göstermesi, yani çıkarıp da tehdit etmesi yasaktır. Ele yay alınmaz, ok atılmaz. Yani caminin içine yayla ok atılmaz. İçinden çiğ et geçirilmez. Had, şer'i ceza uygulanmaz. Yani şer'i ceza, kırbaçlamaydı, şu başka şeyler, o ne varsa o caminin içinde olmaz diyor Peygamber. Hiç kimsenin kısas cezasının uygulanmaz. Yani kısas bile olsa caminin içinde olmaz. Onu dışarıda yapacaklar.
ve çarşı olarak kullanılmaz. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ad-dahik fil mescid zulmetun fil kabr." Peygamber sallallahu buyuruyor ki mescide gülmek kabirde karanlıktır. Yani lüzumsuz yerde gibi gülmek değil ama olarak insanlar arasında bir hoşnutluk olmak için evet latifeler olur. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أمتي بأعمالها حسنها وسيئها فرأيت في محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق ورأيت في سيء أعمالها نخاعة في المسجد لم تدفن. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ümmetim amellerinden iyilikleri ve kötülükleri bana arz olundu. Yani Peygamber'e gösterildi. Ümmetinin en güzel iyilikleri, kötülükler nedir değil mi? Onların iyilikleri arasında, o iyiliklerin arasında yoldan geçen eziyet verici şey kaldırılmasının bulunduğu gördüm. Yani yolda giderken taş gördün, diken, şimdi daha beter kutular, naylonlar falan ne kadar kirli pislik varsa onu temizlemek bu Peygamber Efendimiz'in sevdiği şeylerdir bu. Bu yani gördüğü sevdiği şeyler arasındadır. Kötülükler arasında da mescitte toprak üzerine gömülmeden bırakılmış balgam bulunduğu gördüm. Eskiden tabi dediğimiz gibi eski camilerde seccade, taş maş yok, mermer de yok, şey yok. O vakit yeni İslam olmuşlar. Araplar, Bedeviler nereye şey yapıyor? Balgam atardı. O da Peygamber Efendimiz'in Ali Cenab-ı'nın güzelliğini, temizliğinden dolayı o hiç sevmediği şey. Onu örtmesi lazım insanın. Ama o zaten bizde yok mu? Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Uridat aleyye ucûru ümmeti hatta gazâte yukhricuha ar-racul minel mescid. Uridat aleyye zunûbu ümmeti felem arada min أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ümmetimin sevapları bana arz olundu. Yani Peygamber Efendimiz'den gösterildi. Yani sevap işler nasıl nedir? Hatta kişinin mescitten çıkarıp attığı bir çöp parçasına kadar. Yani mescitte bir ufak bir kağıt parçası, tahta parçası ne varsa yani ufacık bir şey olsa o bile Peygamber Efendimiz'e gösterildi. Ümmetimin günahı bana arz olundu. Kişinin Kur'an'dan bir veya sure veya bir ayet öğrenip de onu unutmasından daha büyük bir günah görmedim. Yani bu şimdi Allah affetsin bizi de devamlı söylüyorum bu çocukları hepsi hafızlığa veriyoruz. Ama sonra ne oluyor? %95'i hafızla unutuyor. O olmaz işte. O yapacak, hayat boyu okuyacağı kadar öğretin, bu vebalın altına girmeyin. Bazıları zorla yapıyorlar, onu çocuk nerede kalır hemen. Onun için çok mühim olan çocuğu sevdirmek, bu şeylere sevdirmek. Bir de çocuk hafız oldu, hadi o olmaz. Hafızsa sen ya takip edeceksin ya senin takip edeceğin kadar bir şey öğret kendisine ki sen de beraber oturup dinleyesin. Günde bir, 2 günde bir, haftada bir bile olsa o şeyi dinlemek hem sana sevap olur hem o çocuk vebaldan kurtulmuş olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabilun ni'al buyuruyor ki mescitte ayakkabılarınızı farklı yerlerde değil bir arada üst üste koyunuz. Yani ayakkabılık gibi tabi. Peygamber Efendimiz'in gördüğü şey bizim şimdiki yaptıklarımız bir şey zannediyor ki o vakit hiç böyle bir şey yoktu. Peygamber Efendimiz'in
Her güzel şeyi o gösteriyordu. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men etel mescide şeyin fehuve hadduhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim mescide bir şey maksat için gelirse, giderse sadece kendisi için gitti, o şey payındadır. Yani ne şey yapıyorsa, niyeti varsa o hasıl olur Allah'ın izniyle. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men ahrece ada minel mescid benallahu la beyten fil cennet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim mescitten insanlara rahatsız verici bir şeyi çıkarsa Allah ona cennete bir ev inşa eder. Yani bir çöpünden, kırıntısından ne varsa, öyle kötü şey varsa onu Allah rızası için mescidi temiz tutsun diye çıkarırsa Allah onun o ufacık şey karşılığında cennete bir ev verir. Allah hepimize nasip etsin inşallah. Sadaka Resulullah fîmâ kâle ev fîmâ kâle. İlâ ziyâdin ve şerefin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashâbil kiram ve ilâ arvâh cemî'l enbiyâ murselîn hudâmâ şerâ'in ve arvâh e'immetil erbâ ve ilâ arvâh meşâihna fi tarikatin nakşibendiyyetin aliyye khâsaten ilâ imâm tarikatin gavsul halîka Hâca Bahaddin Muhammedin ve Yusîl Bukhari Seyyidina Abdülhâliq el-Hocuvâni Mevlâna Şeyh Şerâfuddin Dağıstani Mevlâna Şeyh Abdullah Fâzil Dağıstani Mevlâna Şeyh Muhammed Nazım Adil el-Hakkâni وسائر ساداتنا والصديقين ومن حفظته الجمال Hüseyin Rızatı'nın Rıfakı Hacı Mustafa Terabi cümlemiz geçmişler olan için şehit şühadaların ruhları için Allah Teala Fatiha.